Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çeyizlerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir model çalışacağız. Yıldız tekniğiyle çalışacağımız bir model olacak. Malzemeler olarak ise zemin olarak beyazı kullanacağız. Yine yeşil ipimiz var. Aradaki rengi değiştirebilirsiniz. Bu lifin tasarımı bana aittir. Şimdi bununla alakalı kullandığım tığın milimetresi 2,10 milimetre. Lif ipleri için gerçekten güzel bir milimetre. Tabii eliniz çok sıkıysa biraz daha büyütebilirsiniz. Elinize göre ayarlayabilirsiniz tığı. Lifin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmek için zil butonunu da aktif edebilirsiniz. Şimdi öncelikle zeminimizi yaparak başlayalım. İpimi tığıma öncelikle sabitliyorum. Bakın şöyle. Sonra bir zincir, 2, 3 ve 4 adet zincirimi çekiyorum. İlk çekmiş olduğum zincirin içerisine girerek bir halka oluşturuyorum. Bir zincir, bakın sabitledim. İpimi uzattım. Tığımın başına doladım. Yapmış olduğum halkanın içerisine girerek fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. İlk sıra olduğu için üçlü ya da dörtlü fıstık yapabilirsiniz. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Yine aynı halkanın içerisine batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3 ya da 4 tercih edebilirsiniz. Fıstığımı kapattım. 1, 2 zincir çektim. Bu halkanın içerisine toplamda 6 adet bu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Lifimizin ilk aşamasını gösteriyorum şu an. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Bir, iki zincir. Şu an 5 tane oldu. Sonuncu 6. fıstığı yapıyorum. İki zincir çektim. Şimdi karşı tarafa sabitleyeceğim. Yani şuradaki fıstığın tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğini kullandım. Bir zincir. Tepeye batmış olduğumuz tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Şöyle fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bunun tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Şuraya değil, alttaki ilk batmış olduğumuz yere tekrardan bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı aynı anda topluyorum. 2 zincir çektim. Bir tane fıstık yaptık, kapattık. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Yani toplamda bir tane yatık fıstık elde ettik. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Diğer fıstığın tepesine batıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Hemen geldim. Aşağıdaki ilk batmış olduğum yere batıyorum ve ikinci dilimimi de tamamlamış oldum. Şöyle.
Her bir fıstığın üzerini bu şekilde bir tane yatık fıstık olacak şekilde tamamlayalım. İlk sıramızda bakın şöyle tamamladık. Her bir fıstığın tepesine bir yatık fıstık olacak şekilde devam ettik. Şimdi lifteki arttırma tekniğini göstereceğim. Bir dilimin başında şu an bir fıstık yapacağız. Her sıranın başında öncelikle bir tane fıstığımızı yapıp kapatıyoruz. Şöyle bakın. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Tığımın başına doladım. Alt tarafa batıyorum. Bir fıstık. Tepeye bir, dibine bir. Tığımın başına doladım. Karşıya bir tane fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığı tek seferde topladım. Bir tane fıstık yaptık. Bir tepeye, bir dibine ve bir karşıya. Bir zincir çektim. Şimdi arttırma işlemini yapacağım. Tığımın başına doladım. Bakın tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık yaparak arttırma işlemimi de tamamlamış oluyorum. Şöyle. Alt taraftaki bir tane yatık fıstığı burada iki tane yatık fıstığa çıkarmış olduk. İki zincir çektim. Karşı tarafın bakın şuraya dilimin başına battım. Öncelikle bir tane fıstığımı yapıyorum. Bir fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Şöyle. Ve şimdi karşıya batıyorum. Bakın dilimin son tarafına battım. Bir tane de fıstık buradan yaparak üçlü fıstığımı topladım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Arttırma işlemini yapıyorum. Dibine bir fıstık. Ve iki zincir çektim. Şimdi yine bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Fakat bir sonraki sırada ne yapacağınızı da hemen size kısaca göstereyim. Şimdi bu sırayı tamamladığımızı varsayıyorum. Şuradaki iki dilimde nasıl 3 dilime çıkartılacak bunu da göstereceğim. Zaten sonrasında mantığı oturtmuş olacaksınız. Ne demiştik? Her sıranın başında öncelikle bir tane fıstığı yapıyoruz ve kapatıyoruz. Sonrasında tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Aynı mantık arkadaşlar. Tığıma doladım, karşıya bir fıstık. Tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü tek seferde topladım. Bir zincir. Tekrardan tepeye bir fıstık. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir. Şimdi arttırma işlemini yapacağım. Tepeye bir, dibine bir. İkili fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim ve karşı dilime geçeceğim. Bakın bu şekilde. Bir tane yatık fıstık, iki tane yatık fıstık ve 3 tane yatık fıstık. Arttırmalarımız her zaman bu şekilde arkadaşlar. Üçlü fıstıkları toplayarak devam ediyoruz. En sonunda da tepeye ve dibine bir fıstık yaparak arttırmamızı tamamlıyoruz. Şimdi yıldız tekniğinde arttırmayı anlattım. Her bir dilimde kaç fıstık olmasını istiyorsanız arttırmalarınızı bu şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Her bir dilim için
Şu şekilde 2, 4, 6, 8 fıstık olana kadar arttırmalarımızı yapalım. Arttırmalarımızı yaptıktan sonra bakın bu şekilde teker teker eksiltmelerimizi yapacağız. Öncelikle ipimi tığıma sabitliyorum. Bakın şu dilimin başından şu iki fıstığın birleşim yerinden ipimi hemen buraya sabitliyorum. Bir zincir çektim. Fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi arttırma yaparken fıstıklarımızı her zaman, daha doğrusu dilimin başında bir fıstığımızı yapıp kapatıyorduk. Fakat burada ilk fıstığımı yaptım, kapatmadım, tığıma ilmek aldım. Bakın buradaki sağ tarafa battığımız fıstığın soluna da batıyoruz. Bir fıstık da buradan yapıyorum. İkili fıstığımı topladım ve kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tepeye bir fıstık. Yine üçlü fıstıklarımızı toplayarak sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonunda da yapmamız gereken bir işlem var. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı topladım, kapattım. Sıramızın sonuna kadar aynı şekilde üçlü fıstıklarımızı toplayarak devam edelim. Şimdi burada ilk sıramızı tamamladık. Arttırma işlemi yaparken sıramızın sonunda ne yapıyorduk? Bir tane fıstık tepeye ve bir tane alt tarafa yaparak ikili fıstık topluyorduk. Eksiltme yapacağımız için bu işlemi de gerçekleştirmiyoruz. Şimdi 8 tane yatık fıstığımız vardı. Bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet yatık fıstığımız kalmış oldu. Şimdi bir sonraki sıraya dönüşü de göstereceğim tekrardan. Lifimizi çevirdik. Arka taraftayız. İpimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Karşı tarafa da batıp bir fıstık daha yapıyorum. İkili fıstıkları topladım. Bir zincir çektim. Sıramın sonuna kadar fıstıklarımı üçlü olarak yapıp devam edeceğim. Bu sırada 6 fıstığa düşmüş olacak. Ön tarafa döndüğümüzde ise 5 fıstık. Her sırada bir tane fıstık eksilecek şekilde devam edelim. En son sırayı da tekrardan beraber kapatacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar her sırada bir tane fıstık eksilterek devam ettik. En sonda ise bir tane yatık fıstığımız kaldı bakın. Yine her sıranın başında yapmış olduğumuz gibi bir tane bu tarafa, yani sağ tarafa fıstık, bir tane de sol tarafa fıstığı yapıyoruz. İkili fıstığımı toplayarak buradaki dilimi kapatmış oluyorum. 2 zincir çektim. İpimi koparttım. Sıkılaştırdım ve ön tarafa dönüyorum. Bu işlemi her bir dilim için yapalım arkadaşlar. İpimizi koparttıktan sonra yine buradan sabitleme yaparak eksiltmelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde zeminimizi hazırlamış olalım. Evet, şuradaki eksiltmelerimizi her bir dilim için yaptıktan sonra çiçeklerimizi yerleştirebileceğimiz şu yeşil bölümleri hemen nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi öncelikle yeşil ipimi aldım. Şurada bir tane yatık fıstığımız var. Bir de üstüne ikili yatık fıstığımız. İkili yatık fıstığın tam ortasında batıyorum. Yukarıya doğru tığımı geçirip ipimi öncelikle buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, toplamda 6 adet zincir çekip dörtlü fıstığın 1, 2, 3 dörtlü yatık fıstığın tam ortasındaki yıldızla batıyorum ve bunu da buraya sabitledikten sonra 4 zincir çekiyorum.
Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey, çekmiş olduğunuz zincirler nereye tam denk geliyorsa o şekilde elinize uygun bir yer belirleyebilirsiniz. 4 zincir çektikten sonra hemen karşı taraftaki yıldızın şöyle ortasına batıyorum. Bunu da buraya sabitledikten sonra bir zincir çekip şimdi şuraya kadar inmem gerekiyor. Yani bunu da sık iğne yaparak aşağıya kadar devam ediyoruz. Toplamda 5 tane sık iğne yaptıktan sonra şunun bakın tepesine battım. Bunu buraya sabitledim. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Öncelikle denk gelen yere, yani 1 2 3 4 5 altılı fıstığın tam ortasına geldim. Battım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle karşı tarafa batıyorum. Bir zincir çektim, bakın çevirdim. Şu an şu şekilde bir görüntüsü var. Tekrar üzerinden geçelim. 6 zincir sabitle, 4 zincir sabitle, bir zincir çekip sık iğne yaparak gel. 3 zincir sabitle, 4 zincir sabitle. Şimdi sık iğne yaparak şuraya kadar devam edeceğiz. 4 5 toplamda 6 adet sık iğne yaptıktan sonra şuraya geldim. Sabitlemeyi yaptım. Şimdi 4 tane zincir çektim. Bakın çevirdim. Şuraya 3 tane zincir çekiyorum. Tepeye yine denk gelen yere sabitleyeceğim. Şöyle. Çünkü buranın düz durmasını istediğim için alt taraftan giriş yaparak sabitlemeyi yaptım. 4 zincir çekiyoruz. Bir tane daha burada denk gelen yere batıp aynı şekilde şöyle de göstereyim, bakın. Şu tarafa battım. Sık iğne yaparak buraya tekrardan geleceğim. İki, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Tepesine battım. Sabitledim. Şimdi toplamda 6 adet zincirimi çekiyorum. Denk gelen yere bunu sabitleyerek devam ediyorum. Şimdi en son bölümdeyim. Yani 3 tane zincir, bir zincir çektim. 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane, hatta 5 tane de zincir çekerek bir tane daha oluşturuyoruz. Şu şekilde. Bir zincir çektim. Tekrardan döndüm. Şimdi sık iğnelerimi yaparak aşağıya kadar devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. Başına battım ve sabitledim. Şimdi devam ediyorum. Sık iğnelerimi yaparak tepeye battım. Sabitledim. Aşağıdaki kısma geçiyorum. Üç tane sık iğnemi yaptım. Yine tepeye batıyorum. Sabitliyorum. Şuradaki çekmiş olduğumuz zincire geldik. Sabitledim.
En son bölümdeyim. İpimi sabitlediğim yerden tekrardan batarak son sık iğnemi de yaptım. Bir zincir çektim. İpimi koparttım. Sıkılaştırdım. Bakın. Bu şekilde her bir dilimi tamamlayacağız. Mavi ipimi aldım. Öncelikle şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane renkli ipimizle çiçeğimizi, yani tomurcuk diyelim daha doğrusu, yapalım hemen. İpimi sabitledikten sonra yine fıstık yapıyorum. 3, 4, dörtlü ya da beşli sarabilirsiniz. Kapattım. Bir, 2, 3, 4 zincir çektim. Dibine batıyorum. Bunu buraya sabitledim. İpimi uzattım. Bir tane daha fıstık yapacağım. 2, 3, 4. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dibine batıyorum. Bir zincir çektim. İpimi buradan kopartıyorum. Her bir yaprak için bakın bu şekilde çiçeklerimizi tamamlıyoruz. Toplamda her dilimde beşer tane bu şekilde olacak. Şimdi çiçekler bittikten sonra kenar çalışmasında nasıl yapıyoruz? Hemen onu da göstereyim. Kenar çalışması yaptığımız için fıstıklarımızı ben beşli sarıyorum. Dolgun durmasını istediğim için. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Geldim dibine sık iğne yaptım ve battım. Yani şuradaki çiçeklerde yapmış olduğumuz teknik. Sonrasında karşı fıstığın arasına geçebilmek için bir tane örümcek yapıyorum. Tekrar göstereyim. İpimi uzattım. Bakın ipimi şöyle tutuyorum. Geçirdim. Sonra tekrardan arasından geçirdim ve örümceğimi yaptım. Karşı tarafa battım. Zincir çekmeden ipimi uzattım. 3, 4, 5. Fıstığımı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dibine batıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Şimdi tepe noktasına geldim. Önce sabitledim. Bir tane beşli fıstığımı yapıyorum. 3, 4 ve 5. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 fıstık, pardon 4 zincir çektim. Dibine battım. Şimdi tam tepe noktasında olduğumuz için buraya bu şekilde bir fıstık çalışması yaptığımızdan kaynaklı ikinci fıstığı buraya yapmayacağım. Yine örümcek yaparak diğer fıstığın arasına geçiş yapacağım. Yani şuraya. Tekrardan beşli fıstık yapıyorum. Dört ve 5.
Şöyle bak. Şimdi iki dilimin arasına kadar bakın ben devam ettim. Devam ettikten sonra şimdi burada bir tane fıstık daha yapmamız gerekiyor. O yüzden iki zincir çektiğimiz ara kısma batıyorum. Bir tane fıstık da buraya yapacağım. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geldim. Şu iki fıstığın bakın şuraya batıyorum ve bunu sabitliyorum. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Karşı tarafa batıyorum. Şöyle de göstereyim. Lifin anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Bitmiş halini videonun sonuna ekleme yapacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu da aktif edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.